Herkese merhaba. Son 15 günde yoğun şekilde artan takipçilerden sonra ve Muratçı YouTube kanalında açıkçası çıktıktan sonra genelde evet permakültür bahçesinin dışında bu evin yapımı hakkında birçok soru ve açıkçası detaylı video isteği geldi. Tam da bizim böyle bir ev yapma, yeni bir böyle bir ev yapma planlamasının tam üstüne böyle istekler gelmeye başladı ya da internette popüler olmaya başladık diyeyim. Şimdi gönüllülerle bir ev yapıyoruz. Süper kerpiç, süper adopt denilen aynı arkamda gördüğünüz bu evin küçük versiyonundan diyelim. Tamamen bu yapıyı öğrenmek isteyen gönüllülerle birlikte yapıyoruz ve bugün 20. günümüz sahadaki. Artık çok durduk, çok gelen giden oldu, hastalandık, ettik. O yüzden tam olarak zamanı tutturamıyorum ama her günü detaylı bir şekilde kaydediyoruz. Her ayrıntıyı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunları bölüm halinde yayınlayacağız. Gene açıkçası bu bölümleri yapabilmek için bütün bu çiftliğin bakımı, evin inşaatının yanında bunları gerçekten YouTube'a hazırlamak, editlemek, herkesin anlayacağı bir dilde bunları düzenlemek çok büyük zaman alıyor. Kuzenim şu an telefonu tutuyor, kendisi bilir. Sabah 6'da kalkıyorum. Ben gece herkes 10'da yattıktan sonra 3'e kadar 4'e kadar bu videoları editlemeye çalışıyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla şu zaman bizim Hatay'dan da çok gönüllümüz geldi. Depremzede evlerini kaybetmiş birçok aile geldi. Çift geldi, aileleriyle birlikte geldiler. Anladığım kadarıyla böyle sağlam, doğal ve aslında herkesin yapabileceği bir yapıyı öğrenmek tabii ki herkes çok istiyor. Bu yüzden elimden geleni yapıyorum diyeyim. Umarım siz de destek olursunuz. Belki bu büyüdükçe biz de daha mutlu eder. Her hafta pazar günleri bir video eklemeyi düşünüyorum. Zaten yorumlara yazarsınız belki de şunu daha iyi göster, bunu daha iyi yap diye, bilmiyorum ama ben sadece inşaatı değil, gönüllülerle burada aslında tam günü göstermeye çalışıyorum. Çünkü burada sadece bir inşaat gitmiyor. Burada bambaşka şeyler de oluyor aslında. Yani bir komün bir yaşam, gönüllülerle ortak bir şey yaratma veya toplulukla ortak bir şey yaratma. Bu yaratma sürecinde hala bir permakültür bahçesinin bakımı. Sezon değişiyor. Yeni sebzelerin, kışlık sebzelerin dikimi ve daha birçok kompost gibi konumuzda zaten bu ev yapımıyla birlikte bölümlerin içinde olacak. Buyurun gelin izlemeye madem. Evet. Evet. Evimizin kraliçesi Meryem Hanım'ı buldum. Kolay gelsin Meryem Hanım. Teşekkür ederim Cengiz Bey. Evet, Meryem Hanım yaklaşık bir aydır burada. Aslında ilk gelen gönüllülerden. Önce geldiğinde anlamadık. 15 kişiye neredeyse bu bir aylık süreçte her gün yemek yapıyor. Gel şöyle bu tarafa dön, işi bırak da bir yüzünü görelim. Ay. Valla hastalandığımızda yani bir yandan bizi toparlıyor. Aslında evin gizli kahramanı diyeyim ben size. Ama ne yaptın, bir anlat, kimsin, nesin, bir bilelim. Ay, ben Meryem, oyuncuyum. Sinema sahnelerini bıraktım ve buraya geldim. Burada hikayemi çekiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Ne kadar Cengiz Bey abartsa da bu söylediklerini benim hakkımda. Ya bunu kime sorsak aynı şey der. Öncelikle niye buradasın Meryem? Niye geldin? Öncelikle burada niye her şeyi reddedip, bu arada size de göstereceğim. Evet. Bazı oyun tekliflerini de reddetti gitmemek için, burayı bırakmamak için. Allah Allah dedik, ne yapıyorsun Meryem? Niye geldin? Niye buradasın? Niye bu kadar şeyi reddedip burada kalıyorsun? Öncelikle bu çuvalla ev, toprak yapma fikri çok cazip geldi bana. Uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Ev yapmayı ben de çok istiyorum. Ve bu böyle bir, nasıl derler, imkan sunulması çok hoşuma gitti. Bu yüzden geldim. Ya burada muhteşem şeylerle karşılaştım. Öncelikle gerçekten Cengiz Bey çok donanımlı bir insan ve çok misafirperver. Kendi evimdeymiş gibi hissediyorum buradayken. Sanki ben yıllardır bu ailenin bir parçasıyım. Ben de öyle, biz de öyle hissediyoruz. Zaten Meryem Hanım diyoruz kendisine. Vallahi inanılmayacak derecede güzel bir yer burası. Aynı zamanda terapi merkezi.
Sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza bile kavuştuk burada. Bambaşka hayatlar yaşıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Ben çok mutluyum burada olmaktan. Biz de çok Ben mutluyuz. İyi ki de geldin. çalışmıyorum. Zevkle yapıyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Bu kadar donanımlı bir kişiden bilgiler almak çok hoşuma gidiyor. Burada size daha en başından çiziminden, yani bu çuvalları nasıl dizayn edeceğinizden bahsedeceğim. Aslında çok basit. Şey için bir pergel kullanmanız yeterli kağıtta. Ben şimdi size büyük bir şeyle göstermek için pergel yerine aynı sağdaki gibi zincir kullanıyorum. Aslında 1 metreyle de ölçebilirdik ama çok da gerek yok. Bunların her birini bir birim olarak kabul edebilirim şu an. Çünkü zaten oranlıyorsunuz. Bunları bir birim olarak kabul edip sağlıyorum sana 40'la çarpıp evinizi yapabilirsiniz. Yani yeter ki bir şeyi birim olarak kabul edin. Harika bir dönüş. Bir dakika şimdi dur. Tamam. Harika bir yuvarlak. Evet. Çok iyi. Ortası. Evet. Ne dedik buna? 2 metre. Çapımız 2 metre. Yani bizim aslında ortaya kazık diktiğimiz için ortadaki zincirimiz tam 2 metre olacak. Tabii ki dönünce 4 metre oluyor tamam. Yarı çapımız. Burada. Yarı çap diyoruz. R küçük. Şimdi burada bir kapım var. Şimdi bunun gibi yapılarda 2-3 metre çapının büyüklüğündeyse eğer kubbeniz, siz yaptığınız bütün yerden olan açıklıklara tampon dediğimiz, İngilizce'de de buttress diyorlar, tamponlar yapmak zorundasınız. Destek amaçlı. Evet, bu yuvarlak açıldı değil mi? Bu yuvarlak. Ben bu yuvarlağın buraya açıldım. Bu yuvarlağa baskı verdiğimde nereye gidecek bu bütün baskı? Açıklık noktalarına. Yani nereye itecek bunu? Dışarıya. Demek ki benim açtığım noktalara, şimdi şöyle 2 metre aldınız değil mi? Çuvalınızın da kalınlığı 40 santim. Eğer 2.40 santimden de bir çizgi çekerseniz çuvalınızın aslında kalınlığını da yatayda göreceksiniz. O da böyle bir şey olacak şimdi. Dış çizgisinde göreceksiniz. Burası kapı oldu zaten. Şöyle. Bu açıklıkları yaptığınızda demek ki sizin buraya tamponları koymanız gerekiyor. Bakın üstten göründüğü için tamponlar böyle. Ama biliyorsunuz biz gerçekte bunları kilitleyerek gidiyoruz bu tamponları. Bütün bu evin açıklıklarında buraya da mı bir tane kapı yaptınız? Tampon yapmak zorundasınız. Yani binanın öne doğru buradan kaktırıyorsunuz. İşte tampon demek bu. Aynen. Böyle bastırma. Şunu iki el gibi düşünün. Önemli olan kilitleme. Bakın zaten kilitleme yapmak için biraz uzun yapmanız ne olacak? Çünkü bir tanesinin üzerine gelecek. Sonra buraya gelip sonra onun üzerine kapanacak. Kilitleye gittiğiniz için belli bir uzunluğu yapmanız lazım. Şimdi gelelim. 5 metre yani 3 metreden büyük kubbelere, açıklıklara tampon yapıyoruz. Ve Paul, yani bana bu işi öğreten mimar da hesaplarına göre diyor ki Cengiz 5-6 metre maksimum, hatta 5,5 metre kubbe için çok ideal bir şey. Sadece açıklıklara tampon yaparak. Bunu internette bakın, adamlar 7 metreye yapmışlar. Kubbe yapmışlar böyle devasa, affedersin, şey gibi, Babil'in kulesi gibi yükseliyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Şu yatayda çizelim, size gösteririm. Yatayda bu ya. Hadi bunu 7 metre, 8 metrelik bir kubbe olduğunu düşünün. O zaman ben buralara böyle her yerinden tampon basarım. Anladınız mı? Çuval basarım. İşte bu arkasında da olacak tabii, şuralarda da. Ama çalışması çok zor. Yükseklik 7 metre. 7 metre sadece kubbenin yüksekliği olacak yani. 7 metre tepelere çıkmış oluyorsunuz. Yani öyle bir oturma, 7 metre gibi bir şey yaptığınızı bunun gibi, benim gibi 7 metrenin açıklığına düz bir teras yaparak kapatabilirsiniz. Zaten sizin artık yuvarlağınız sabit. Orada da ilk başta biz bu direklerimizi diktik. Yani aslında yapmanız gereken ilk şey, kabaca bir direklerinizi dikip evin yerinden emin olduğunuzda şöyle bir yalanca çizip, ki biz öyle yaptık Anton'la siz gelmeden. Şöyle 2 aydan çizip tamam o ev oturdu buraya. Ondan sonra direklerinizi işte yaptığımız gibi su terazisiyle oraya çakın ana. Hareket etmeyin. Betonlayın. Ne olacak? Keser gideriz. Çünkü en önemli şey bu. Bunları bir tanesini hizaya aldığınızda bütün evi fark ettiyseniz oluşturabiliyorsunuz. Neden? Ben bu ortayı buldum. Artık bu ortadan belli bir mesafe sonra diğer şeyim var. Ortadan ortaya gittim. Orayı buldum. Burası 12 metre benim gerçek evimde. Tamam, burası tam orta, bakın. Demek ki burada da benim bir kapım var. Şimdi burayı sileceğim. Ondan sonra demek ki burada da bir battasım var.
Ne yaptım ben? Battısları çıktım. Bizim evde. Değil mi? Ondan sonra ne yaptık? Burayı kapı yaptık. Buramız cam kapı. Ondan sonra hemen burayı da kapı yaptık. Bu battısı uzattık aslında biz. Tuvalet kapısı yaptım. Orada. Bakın. Buraya da tuvalet çizdik değil mi? Yeni bir tuvalet çizeceğiz. Bunu nasıl yaptık? Bir yerden referans alarak bir şey yaparsanız inşaatı da yaylarınızı çizerken de referansınız olmuş olur. Şimdi bu yuvarlaklara tamam okey. İlk yuvarlağı bulduk. Zaten ortaya diktik. Referansımızı aldık. Çizdik. Şimdi tuvalet yayını nasıl belirledik? Tuvalet yayını Paul demiş ki Cengiz kapının tam ortasından aldı. Paul bunu önce ya ben tutuyorum. Bu basit dönmeyeceğiz ya. Önce demiş ki Cengiz 3.20'den aldı. Lakin biz araziye bunu çizdiğimizde hep beraberdik. Lan baktık ki burada daha yerimiz var. 3.20 buraya geliyorsa bakın böyle bir yay olacağına anam 4.50'de bizim yerimiz var dedik. Aldık buraya koyduk. Bakın. Onun bir üstünü de yaptım mı aslında ben poşetini de tanıyorum. Bu da tuvaletimizin yayı. Ama aynı zamanda bu tuvalet de buranın içine girdiği için bu kubbeye kilitleriyle ne olmuş oluyor aynı zamanda? Battısı olmuş. Aslında ben buraya ekstradan bu da yükselecek çünkü. Bu kubbeye de bir tampon dikmiş oldum. Hiç gereği de yoktu ama fazladan bir tamponum olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl oluyor. Şunu siliyorum. Korktum. Bu bunun altında. Şimdi biz aslında burada bayağı şey görmüş olacağız. İkinci yani poşetlerimizin ne kadar gireceğini göstermek için iki türlü kemer çeşidi var. Dediğimiz ark tam ortaya konup neye benzediğini göreceksiniz şimdi. Bu evin tam ortasında. Bakın bu dikeyde yuvarlak yapmıyorum şu an. Evin tam ortasından alınır, çizilir. Ne oldu? Dairenin topun yarısı oldu. Eskimoğulların evi. Yaptığımız yumurta şekli farkındaysanız bizimkisi yumurta şekline bağlıyor ve de sağlamdır bu arada. Biz bunun zincirini tam köşeye dikiyoruz. Kırmızı mı? Tam köşeye, herhangi bir köşeye. Hadi buraya dikiyoruz çünkü kapı var. Bakın bu zinciri tam alıyoruz. Çıkacağımız yüksekliğe geldiğimizde, şimdi ondan bahsedeceğim. Alıyoruz. Burası tam 4 metre yani, değil mi? 4 metre zincirimizi aldık. Bu zincir hep sabit. Elimi düşünün zincir olarak. Böyle çıkıyoruz. Yani şimdi size aynen çizimini yapacağım. Bakın. Evin neresi bu? Bu evin tabanı dikeyden baktığımız düşün. Köşesi. Buraya koyduk zinciri. Yüksekliği. Atıldı. Bırak. Bırak abi. Şunu taraftan yapıyorum. Tabii bu zinciri ortadan yapacağım. Şimdi böyle yapıyorum. Buraya da ben ne yaptım? Tam kapatmadım. Cam koydum. Bakın kubbemize. Anladınız mı nasıl? Evet. Tam yuvarlaktan bu şekli nasıl? Şimdi biz bu zinciri koyup çıktığımız noktaya kaynak noktası diyoruz. İngilizcesi aynen öyle. Ben Türkçe'ye kendim çevirdim bilmiyorum da. Spring level diyorlar. Bu noktaya. Şimdi 4 metrede zaten aslında bunu tamamladığımızı düşünün. Cam yapmadığımız ya da bir şey yapmadığımızı düşünün. Tam ortası 4 metre olacak değil mi ister istemez? Şeyimiz kadar. Hatta işte 3.70'e 3.80'e varacak. İster istemez. Çapımız kadar çünkü yüksekliğimiz. Böyle gidiyoruz tarıyoruz. Bakın 4 metrede aslında ikisini birleştirsem şöyle. Şimdi 3.80 ama bir yandan da biz bunu istediğimiz kadar yükseltebiliriz. Dediğim gibi kaynak Çap noktasına büyüdükçe kadar. otomatikman büyürdü zaten. Hayır yüksekliği çap büyüdükçe hayır ama ben hala yüksekliği arttırmak için ne yapıyorum? Aşağı düz torbalar çıkıyorum. Yamutmadan biz de yaptık ya 4 tane. Biz 3 tane çıktık salon için. 3 tane poşet yaptık böyle. Yani şimdi 3.80 kaynak noktamız 4 ise eşittir 3.80 diyoruz şeye. Yüksekliğimize. Artı ne ekledik? Biz diyelim ki 1 metre ekledik. 3 şey, 4 şey. Yani ne oluyor? Ana yüksekliğimiz 4.80 olmuş oldu. Ve ne oldu? Aslında yer seviyemiz burası olduğu için bir insan ya da alet koyduğunda bak çok daha az bir arkadan zararlı alan çıktı, boş alan. Eğer sen buradan almış olsaydın yeri, bak bu aleti buraya koyamayacaktın, gidip buraya koymak zorunda kalacaktın. Çünkü burası böyle kapanıyor. Anladınız mı bunu da neden yaptım? Ev bir anda kapanmasın, duvarlar bir anda içeriye girmesin.
çizeceğim. Buradan sonrası sizin hayal gücünüze bağlı. Her birine ekleme yapabilirsiniz. Ben buraya da bir tane koyup açıklığı önceden sonradan eğer buraya bunu yaptınız. Efendim ben buraya da bir kubbe yapayım. Buraya kapı Desteklenmez. açayım. Deliyim meliyim öyle bir şey yok. Taş ev gibi düşün. Taş evde de öyle kolay değil. Taş evde de yapılır da Statiğini önce, bozarsın. önce gelir oraya çelik taşıyıcılar içten. O çok zor iş. Öyle bir şey yok. Ya önceden kapı yapın oraya sanki bahçe kapısı gibi. Biz burayı öyle düşündük benim yatak odası. Çünkü burası açıklık sana. Sonra buraya bir tane kubbe ekleyebiliriz. Bitti. Bundan sonrası gerçekten hayal gücünüz. Ortaya bir tane avlu yapıp etrafına çiçek gibi dolanın. Bu iki kubbeyi gelin birleştirin. Biz aynı zamanda buraya ne yaptık? Bir elektrik Hem odası batı, çizdik. Buraya da belki ileride su toplama deposu yapacağım. Kolay ki ne bileyim tek kubbe yapabilirsin. Tek kubbenin evine içeride buraya banyosunu yapabilirsin. Ya da buraya evet küçük de olsa bir de banyo yaparsın. Çok birbirini etkilemez. Çünkü bu daha kapanmaya başladığında bu daha yukarıya dik gelir. Anladın mı? O karışıklılığı engellersin. Bir banyo, bir tuvalet yaparsın otel gibi. Bir banyo diyorum. Bir banyo ve yatak odası büyük bir. Yani burada sınır yok arkadaşlar. Bunu böyle büyük community gibi düşünürsen adam bir tane ortaya böyle event alanı yapmış. Papatyanın ortası gibi. Çevresine Hepsini odalar çıkarmış yapmış. Evet. O odaları da böyle tünel gibi uzatmış. Bir papatya daha yapmış. Yani biz bunu şeyde yaptık. Lübnan'da bir çalışma yaptık işte çocuk okul şeyi için. Bakın kare istediler. Biz kare okul sıraları kare olur dediler. Karelerde de olayımız şu. Kare mi yapacaksınız? Ama Evet. üzerine Hiçbir ahşap. zaman yuvarlağın o sele karşı depreme karşı sağlamlığını elde edemeyecek bu kare. Ama kareler de bu arada çok sağlam. Yani gene depreme gene hani %100 olmasa da büyük depremlere karşı çıkacak. Karelerde de olay bu. Bitirdiğiniz yerleri kilitleyerek buttress yapıyorsunuz. Şunlar buttress anladınız mı? Yani ve bu kadarla da değil. Ev daha büyükse ben basit bir kare çizdim. Ev daha büyükse buraya da buttress yapacağım. Ya bakın farkındaysanız her şeyde bir ne var? Kıvrım var. Siz bahçe duvarı da yapacaksanız eğer bir duvarı böyle dümdüz yaparsanız yaptılar Çin Seddi gibi bir yere. Evet. Yıkılır. Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Çılgın gibi duvarın neredeyse yüksekliğinde. Duvarları gördünüz mü? Hiç böyle şeylere gerek Onu yok. Manyak diyecektim, mıyız? şurada yaptığınız Bakın, tutmuyor mu? herhangi Bir bir şey. kıvrım verdiğiniz andan itibaren dünyanın en sağlam şekline, Ha, duvarına kıvrım. sahip olmuş. Aslında elinizle ittirip yıkabilecek Kırması. güçtesiniz buttress olmasa. Şunlar Ama doğal bir bunda batırısı. ne bir Görevi kıvrım görüyor. abi kıvrım. Patlıcanlı. Yani bundan sonrası dediğim gibi Hayal arkadaşlar gücü. bir pergelinize bakıyor. Bir kağıdınıza bakıyor. İkinci hobim artık. Bundan sonrası aslında şöyle bu çiziminiz ana mimariniz olduktan sonra yerleştirmeye başlıyorsunuz efendim. Tamam ben tuvaletimi buraya koyuyorum. Klozetim. Demek bunda mı? Ha. Tuvaletimi buraya koyacağım. Buraya şöyle bir lavabo yapacağım. Demek ki burada musluğum var. Burada çamaşır makinem var. Burada şöyle bir küvet koyuyorum. Böyle Küvetim var. ayrıntılı anlatıyor ya şey diyormuş. Kalkın gidin lan şimdi. Buraya mutfağımı yaptım. Anlattım lan yeter. Buraya mutfağımı yaptım. Buraya pencerelerimi koydum. Pencereleri de bu arada kare de yapabilirsiniz ama kare yaparsanız üstüne böyle bir tahta bulmanız lazım. Kapılar için de aynı zamanda. Kapıları düz yaparsınız ama üstüne bir taşıyıcı gelip üzerinden Şunlardaki gibi. yapmanız lazım. Düz kapılarda ama kapıları ve pencereleri yuvarlak ya da Kubbe kemerli yaparız. yaparsanız Ha. bitti. Kemer O zaman zaten kubbe dünya. yaparız ya. Veya Kemerli yuvarlak. yaparız. Yok kemerli Sanki şu güzel. daha kolaymış gibi geldi. Daha koy üzerine de ahşap ama sağlam Ama bir onu ahşap bulmak bulma. lazım. Taşıyıcı buna ne bileyim Lento taşıyıcı. diyorlar. Lento. Teşekkür ederim abi. O Lento çünkü bulmanız bulmak lazım. Yok, kubbe Bu daha lentolarda güzel. ağaç olur, şey olur. Tabii dandik kurtların yiyebileceği bir ağaç. Bu ahşap işi biraz.
Maket aslında buranın yaklaşık 60 kat küçültülmüş hali hatırladığım kadarıyla. Fakat biz doğru şekilde pusula almadığımız için yamuk gidiyor fark ettiyseniz. Fakat bu inşaatta olmayacak. Çünkü göz kararı yaptık. Gördüğünüz gibi 2 tane kubbemiz var. Biri 5 metre, biri 4 metre, biri salonumuz, biri yatak odamız olacak. Şimdi bu kubbelerin tam orta yerini öncelikle bu arazide belirledik kuracağımızı. Burası bu yapıyı yapan insanlar için en önemli teknik noktalardan biri. Uymaları gereken noktalardan biri. Çünkü biz bunu bu yapının sonuna kadar koruyacağız. Burası 5 metrelik dairemizin çapı. Dik yuvarlağımızın tam ortasını belirledikten sonra göz kararı tamamen terazide bir şekilde direğimizi dikmemiz, buraya çakmamız gerekiyor. Şimdi biz aslında bir referans noktamız oldu. Artık bütün diğer evin bütün noktalarını bu referans noktasına göre yapacağız. Aynı zamanda bütün bu dairenin de inşaatını bu referans noktasına yapacağız. Ben daha doğrusu bu yöntemi kullanıyorum. Küçük zincirlerle daha esnek olabileceği için ve takılması daha zor olduğu için küçük zincirler kullanıyorum. Bu küçük zincirleri şimdi tam bu 5 metrelik bir kubbe olduğu için tam 2,5 metreden işaretledik. Bu sayede aslında şu an bu gördüğünüz ip bizim iç duvarımızın sınırı. Yani buradaki kum torbamızın içe bakan duvarın sınırı. Gördüğünüz gibi buna göre kazı işlemlerine başladık. Öyle. Tam işte dizime itiyorum. Şimdi anlayacaksın, öyle dizinle dediğin dizinden güç alarak. Tam işte dizimle. Dizinin gerçekten dizine koyarak değil. Dizinden güç alarak. Aşağı doğru aç. Kısayım mı? Yukarı doğru kız. Aşağı doğru aç. Yani yukarı kaldırdığında baltanın elin arkaya gitsin. İleri geldiğinde. Dur şimdi kız bindi. Tamam sen yap aynen. Ne oluyordu? Kalkıyor muydu? İniyor muydu? Belini saçma sapan bir şey söylediğiniz hiçbir şey yapamaz o. Buraya biz toprak attığımız için zincirimizi çok aşağıda tutamıyoruz. O yüzden hemen böyle bir sistem geliştirdik. Tam noktamıza küçük zincirler taktık. Bu sayede tam olarak nereyi kazmamız gerektiğini veya sıyırmamız gerektiğini görüyoruz. Evet, dönelim bakalım. Gayet güzel gidiyor. Tamam. Hadi gelin lan. Aa yok, bu zeytin yemeye daldı. Alaaddin ağa nasılsın? İlk önce burayı yapayım değil mi böyle? Böyle yıka git. Burada aslında bazı gönüllüler de, hatta daha önce kazma kullanmayan gönüllüler de bir kazmanın bile nasıl kullanacağını bile öğreniyorlar. Toprak kazmak, kürek kullanmak gerçekten yorucu bir iş. Hatta inşaatın en yorucu noktalarından biri. Fakat fiziği, yer çekimini kullanmanız gerekiyor. Burada da Deniz arkadaşımızın küreği nasıl tuttuğunu, yer çekimini kullanarak ve elini son anda geriye kaydırarak momentumla bütün ağırlığı öne nasıl verdiğini görüyorsunuz. Bunları kullanmazsanız büyük ihtimal bel fıtığınız çok kısa sürede çıkmaya başlar. Şu an biz burada duruyoruz bunun içinde. Alacağım. Dur. Çekil. Çekim desem var. Helal olsun. Böyle eşitleyebiliriz. ...40 santim dışarıya atarak ölçümüzü... ...dış... ...çuvalın geleceği dış alanı belli ediyoruz. Tam demirde olsun sürekli. Ha, tam öyle. Ha. Sen arkasından bir gene de... ...mezzoyla iki çizgi aranın 40 olup olmadığını bir test et. Yarın ince çalışmaya geçmeden önce
temelimizin esas çuval koyacağımız ilk sert toprağımızı gene de suluyoruz. Böylece daha da toprağın oturmasını sağlıyoruz. Ne olur ne olmaz. Burası zaten tıraşlanmış bir alanda ama biz emin olmak istedik. Yarın da burayı gene de döveceğiz dövme aletlerimizle. Tabii bizim toprağımız kirli bir toprak. İlk günün sonu neredeyse. Temelimizin %80'ini bitirdik. Temel dediysem de çok basitçe çuvalların ilk gelecek yere, temel çuvalları dediğimiz yere kazılarımızı yaptık. Yarın ince ayrıntıları, düzeltmeleri yapacağız bu temeller üzerinde. Duvarları daha dik bir şekilde tam çuvalların rahat gireceği şekilde keseceğiz. Ondan sonra da evimizi çıkmaya başlayacağız. Mimi. Kızım. Ne yapıyorsun sen burada? Şşt. Evet, ikinci günün sabahından günaydın. Afyonu patlayan gönüllülerle birlikte dün yaptığımız temel kazı, kabaca yaptığımız kazı çalışmalarını şimdi köşeleri dikleştirerek detayları hallediyoruz aslında. Daha düzgün bir hale getiriyoruz bütün bu yaptığımız çuval temelini. Zincirimizle ölçerek daha detaylı bir şekilde taramaya başladık. Bugün ikinci günümüz. Kazı işlemimiz, temel kazı işlemimiz %95 bitti. Şimdi ince ayrıntılara bakacağız. Yani aslında kontrol ede gideceğiz. Duvarı ne kadar tıraşlamamız gerektiğini çuvallara göre yapacağız. Hadi bana tutsun. Özgün. Metre mi hocam? Zincir mi? Hazır zincirimiz var. Bir bak, size göstermek için yapıyorum. Ben ocakta süt var, ona bakacağım. Ocakta yemeğim var. Eli de belinde. Çek şunu, çek. İşlem bu şekilde. Burası gayet iyi değil mi? Çok ayıp. Çok iyi hocam. Yaklaşır mısınız efendim? Şu an zincirimize göre hem içe hem dışa bakıyoruz. Burası da iyi mi? Yer hocam. Bak, parmağımla tuttuğum zinciri var ya. Yani biraz daha ileride oluyor yani. Gayet iyi yani. Tamam. Önde de gidecek yer var. Dönelim. Özge Hanım buraları az önce yapıyordu. Güzel yapmış. Teşekkür ederim. Güzel oturun huzurla inşallah. Bunun altından mı üstünden geçmem lazım. Aha. Gel bak. Evet, şu burun hocam. Evet, küreğimizi bakın böyle tutmuyorum. Tam dik, hatta biraz da içeriye doğru bakıyor. Yani bak, şu sopa biraz dışarıya doğru. Çünkü o zaman vurduğunuzda dikleşecek otomatik. Bakın yani 90 derece nasıl kazıyorum sahilde. Burası bu kadar değil mi? Bir daha bir kontrol edelim. Gayet güzel. İyi gibi. Hocam 0'a 0 geldi. Çok güzel oldu. Şurayı da alalım. Allah! Toprak kaymasın. Evet. Özgeciğim, gördün değil mi nasıl yaptın? Al. Hocam. Özge de artık. Şurası da biraz içeride. Çok az, evet. Geçirdi orada. Yavaş, biraz da beyaza verelim. Dur. Aa, sen nasıl bir şey çıktın ya? Al bakayım. Al. Sen nasıl bir şey oldun oğlum ya? Star gibi oldun ya. Köpeğe döndün ya. Dur. Viral olacaksın, dur. Ya hey. Sandalyelerin arkasına.
Evet, temelimizin kazma işlemi bitti. Duvarları ayrıntısıyla iyice referansımızla çek edip kontrol edip sıyırdık. Şimdi tam bir poşetin gireceği, hatta poşetten daha büyük gireceği bir temelimiz var. Buraya önce su döktük. İyice toprağın yerleşmesini sağladık. Her ne kadar sert zemin olsa da. Şimdi de vurarak son bir kontrolden geçirip son bir kontrol işlemi yapıp artık mıcır dökme işlemine başlayacağız. Bunun aynı zamanda çuvallarımızla dövdüğümüz aletimiz bu. Kendimiz yaptık zaten demircide. Yoruldun galiba. Bunda genellikle yer çekimini kullanıyoruz. Yukarıya kaldırdığımız aslında elimizi sadece dik düşmesi için, çuvalları ezerken de dengede kalması için aslında yer çekimini kullanınca da dümdüz vurmuş oluyoruz. Sağa sola da ağırlıklı vurmamış oluyoruz. Çünkü tamamen yer çekimiyle iniyor. Tabi bu çuvalların üzerinde çok kolay olacak. Şu an biz sert bir zemini dövmeye çalışıyoruz. Zemin aşırı sert olduğu için açıkçası dövemiyoruz ama bakın burada gösterebilirim. Aha. Burada davul öğrenmeye meraklı biri var. Anıl! Dur lan. Bırak. Bir dur. Hocam. Anıl. Evet. Evet, nereden geldin Anıl? Bize bir anlat bakayım buraya. Nereden geldin? Önce onu alayım. Tunceli'den geldim. Ovacık. Evet, Tunceli Ovacık. Öyle olabilir. Evet Anıl, niye geldin buraya? Ben yani hayalimde sürekli vardı böyle kendime ait bir alan yaratmak. Hani böyle doğalında bir alan yaratmak. Öylesi bir şeyler düşünüyordum. Sizinle karşılaştım. Ve geldim, pişman değilim. Burası benim için bir sanat evi gibi. Gayet Peki güzel. sen sadece kendine ev yapmayı düşünmüyorsun galiba, değil mi? Evet. Bunu bir meslek haline getirmeyi düşünüyorsun. Tabii öylesi bir düşüncem de var. Aynı zamanda yani bu tür yapıları merak eden, gerçekten yapmak isteyen insanlar. Arkadaşlar Anıl neredeyse ilk çividen beri burada öyle rica etti bana. Dedi ki abi dedi ben başından sonuna kadar durmak istiyorum. 2 aysa 2 ay, 3 aysa 3 ay. Yaklaşık bir ayı geçti galiba, Evet, değil mi? geçti. O yüzden Anıl ustalaştı diyeyim artık Biraz yavaş yavaş. İleride bu evi yaptırıp da başımıza bir usta gelsin diyorsanız aha da Anıl. Peki Anıl, Evet. alacağını aldın mı? Şu anda memnunum. Gayet güzel öğrendim. Hani ilk Üstüne aşamasından davulla geldim. piyanoyu da öğrendin. Evet, üstüne biraz davul, piyano. Dediğim gibi benim için bir sanat evi gibi burası. Hani sanat kampı diyeyim, öyle diyeyim. Daha iyi olur. Evet. Temelimizin kazısını bitirdik. Aldığımız referansla tekrar gözden geçirip son bir kontrol yaptık. Sıyırmalarımızı yaptık. Eğer yanlış bir kazı yaptıysak. Şimdi bu temeli tam doğru bir seviyeye, eşit seviyeye getirmek için ilk koyacağımız çuvalları mıcır koymaya başlıyoruz. Kadın gönüllülerimiz. Bu alanda bizim dış duvarımız biraz kazımız kepçeyle burayı yaptığımız için biraz fazla kazıldığı için dökeceğimiz mıcırı tutacak aynı burası gibi bir dış duvar oluşturuyoruz taşlarla geçici ki mıcırımız sabit bir yerde kalsın, düz zemin oluşturalım. Şimdi bu ekip bunu yaparken biz mıcır dökmeye devam edeceğiz. Ne sağlık. Burada öyle bir sorun var mı? Yok. Nasıl olmuyor ki? Ama sanki şurası fazla gelmiş gibi. Burada 40 santim yok ki. O zaman kazılması lazım. Bakıyorum. Bence burada bir terslik var. Şimdi dümdüz yap bir kere. Zinciri. Heh. Bak o kayalar içte, gördün mü? Tersliği. Hayır, şuradan görüyorum ben her şeyden önce. Şurası 40 santim neredeyse ya. Evet. Baksana burası ne kadar dar kalmış. Burası 40 santim değil ki. Şununla şurasının arası. Ya buranın kesilmesi lazım ya bunların atılması lazım. Yani bunların zincire göre. Evet. Arkaya bence şey yap. Test. Ton. Go for it. First slow. Try to understand the ground level. And then you fix it.
Çünkü burada önce tamam vuracağız sert ama burada zaten mıcırı düzlemeye çalışıyoruz. Tamam. Mıcırı düzlemeye çalıştığımız ve seviyeyi anladığımız için küçük dokunuşlar yaparak, zaten ağır bir şey. Evet. Küçük dokunuşlar yaparak yeri hissetmeye çalışıyoruz mıcırı. Sert vurarak hiçbir şey anlayamazsın. Evet. Evet. Şimdi Anton sert başladı ama böyle tık 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 dene istiyorsan fark. Yok fark ettim. Düzlüğünden de fark ettim. Evet, burada amacımız öyle. sıkıştırmak değil. Zaten mıcırı sıkıştıramayız. Tabii. Aynen. Burada amacımız mıcırı zemin, aynen toprağa sabitleyip düz hale getirmek. O yüzden ağırlık tık 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 diye bakın. Duvar tamamsa hemen bakıyorum. Ölçüsünü çekin ettin değil mi? Ha, şimdi gözüme 40 santim geliyor. Tam ucundan dönüyor oradan değil mi? Aynen. Belki o taşa biraz değecek, dönecek. İç tarafı da kontrol ettin değil mi? Şurada duvarlara değmiyor. Tabii. Harikasın. Burada da 0-0 gidiyor hocam. Eline sağlık. Hepsi tamam hocam. Çok iyi kavga çıkmasın. Anıl Bey molasını vermiş. Evet, sigaramızı sarıyoruz. Sigarasını içiyor. Aynen öyle. Alsana taşı onu. Daha büyük bir taşı koyarsanız daha iyi olur. Az önceden beri Veya ayağınızı koyacaksınız. Tabii ayağınızda uygun bir ayakkabı varsa arkadaşlar. Ama tek başınayken taş en iyisi. Çok toz var. Genellikle dağıta gidiyoruz ama bu sefer arabayla da dağıtıyoruz daha rahat ama elle de dağıtırız, sorun değil. Elle de değil ya, aletlerle. Değil. Tamam. Gerçi bu arada biz Paul'la elle dağıttık. Elle de olur. Ama Göz şey kararı yapsam, güzel. Hani o diğer kürek var ya Deniz, şey küreği. Bu kömür küreği dedik ya. O çok iyi bir iş. Evet. Kömür küreğini size nasıl kullandığını gösterebilir misin Anıl? Çünkü çok işten kurtarıyor. Aslında kömür küreğini bir referans alarak, kömür küreği de dümdüz olduğu için Anıl bir göster küreği bize. Bakın. Alt tarafı eşitledi bu bir yerden. Bakın orada eşitledi alt tarafı. Şimdi onu tarıya süpüre gidiyor. Altını buradan gördünüz mü? Dayadı ve sıyırttırıyor. Sıyıracaksınız. Yere doğru tutmayacaksınız. ama yere doğru. Hayır, yere doğru tutuyorsun. Seviyeyi belirledikten sonra ne kadar katacağımızı. Eğilce. Aa, yok. Şu an sen kazıyorsun, Değil, hayır. sıyırmıyorsun. Küreğin dibi düz olsun. Küreğin dibi düz olsun ki böyle nereden? Bunu buradan mı aldın? İttireceksin sadece. Ama tabii bu kadar zor. Anıl üstünü dağıt biraz. O yüzden hepsini bir yere yığmıyoruz. Aynen öyle. Biraz küreği böyle kendinize hızlı çekerek toprağa düşürün. İleriye düşürün. Evet. Mıcırımızı döktük. Gündüz seviyeye almaya çalışıyoruz. Bunlardan en güzel yöntemlerden biri su terazisi. Tabii su terazileri gerçekten küçük olduğu için biz kendi su terazimizi yaptık boruyla. Where is the water? Same. 3 same. Yeah. Look here. Sen ikisine de baksana. Seninki biraz daha alçak olmuş. Yo aynı. İyi şu anda. It looks same, right? Evet, bugün ikinci günümüz. Evimizin temelinin ana hazırlıkları bitti derken maketi görüyorsunuz. 2 kubbemiz var. 2 yanda zaten biliyorsunuz. Ortada bir tane koridorumuz. Şu an tam ortasında duruyorum. Fakat burada gördüğünüz gibi bir banyomuz var. Yani bu arkası banyo, tuvalet. Biz onu yapmayı unutmuşuz. Ama bu tip yapılarda bu tip şeyler çok önemli değil. Temelde olduğumuz için. Şimdi burada hemen bir trenç açıp birleştirip ölçümüzü alıp banyo tuvaleti de temele ekleyeceğiz. Ve ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Tam hizaladık. Abi bu yayın referansını buradan hesap ettik biz, aldık AutoCAD'den.
Böylece düzgün bir yay oluşturabileceğiz. Şimdi metreyi de gel bakayım. Gel ipi 400'e at. Tam karşımdasınız değil mi? Dümdüz. Tamam ip 400'de tut. Tamam Anıl şimdi 400'de tutarak bir yay çiz bakalım. Ben bunu sıkıca tutuyorum. Tamam sen orayı sert tut tamam. Tamam ben sert tutuyorum. Öyle hocam. Ha? Şu şekilde oluyor. Orada bir dur. Duvarla arandaki mesafene bir in aşağı göreyim. Tam 400. Hadi bakalım. Sanki düşüyor, gibime geliyor da. Evet, unuttuğumuz banyomuzu yapıyoruz. Kim hatırlattı, sen değil mi onu? Banyo, tuvalet. Anton'un durduğu yerden, yani evimizin tam kapısını ortaya çiziyoruz. Abim ve bir dakika. Meryem Hanım, bugün yemekte ne var efendim? Bugün yemekte tavuklu, patlıcanlı, nohutlu, közlenmiş bir yemek var. Bir de yine tavuklu, havuçlu makarnamız var. Tatlı olarak da revanimiz var. Yaptınız mı? Şaka yapıyorsunuz. Tabii şaka yapıyorum. Ya. Yok mu? Ya. Benim orada efsane bozuldu ya.